Merhaba arkadaşlar, güzellik sektöründeki eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konumuz İpek Kirpik. Yanımızda Ayşenur Hanım var ve konu hakkında kendisinden bilgi alacağız. Ayşenur Hanım, İpek Kirpik nedir? Kirpikleri seyrek, düz, açık renk olan kişilerin kirpiklerini dolgunlaştırmak, daha sıklaştırmak için kullandıkları bir yöntemdir. Kirpikleri daha uzun ve gür göstererek rimel ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaktadır. İpek kirpik nasıl uygulanır? Öncelikle ipek kirpikte kişinin istediği yoğunluk belirlenir. Kişinin istediği yoğunluğa göre kirpikler estetisyen tarafından seçilir. Uzunlukları da tabii aynı şekilde. Bir kirpiğe bir tane olacak şekilde kişinin kendi kirpiğini yapıştırılarak işlem tamamlanır. İpek kirpiğin kirpiklerde kalıcılığı ne kadardır? İpek kirpik 3-4 haftada bir bakımı yapıldığı sürece 6 ay kalıcı bir uygulamadır. 6. ayın sonunda kirpikleri tamamen çıkarırız ve kirpiği dinlendiririz. Kişi tekrar isterse 1 ay bekleme süremiz var, dinlendirme süremiz. Dinlenme süresi bittikten sonra tekrar takım işlemi yapabiliyoruz. Eğer kişi rutuş yaptırmazsa ilk takımdan sonra kirpikler 2 ay sonrasına kadar özelliğini kaybedip dökülür. İpek kirpik kirpiğe zarar verir mi? İpek kirpik uzman kişiler tarafından uygulandığında kirpiğe zarar vermeyen bir uygulamadır. Kişi sonrasında yani ipek kirpik taktıktan sonra kullanımına da dikkat etmelidir. İpek kirpik kullanan kişiler bazen oluyor, söylüyorlar hani kirpiğime zarar verdi, kirpiğimle beraber ipek kirpik döküldü tarzında. Aslında bunun işlemle çok alakası yok. Şöyle ki vücutta sürekli olan kıl evreleri yani kıl yenileme evreleri vardır. Saçlarımız, kaşlarımız, kirpiklerimiz ve vücut tüylerimiz anajen, katajen, telojen evrelerden geçer. Yani tüm kıllarda büyüme, duraksama, dinlenme, dökülme, kendini yenileme ve tekrar büyüme evresine geçiş vardır. Bu evrelerde saç için günlük dökülme miktarı 100 tel normal iken kirpiklerde 3-4 tel dökülme normal olarak belirlenmiştir. İpek kirpik takarken uygulamayı yaptığımız kirpiğin hangi evresinde olduğunu bilmediğimiz için kendi kirpiğimizin dökülme zamanı geldiğinde kirpik dökülürken taktığımız ipek kirpik ile birlikte düşer. Bu durumda ipek kirpikten dolayı kirpiğimiz zarar gördü diye adlandırmamız çok yanlış olur. Çünkü o kirpik dökülme dönemi geldiği için dökülür. İpek kirpik kirpiğe zarar vermez. İpek kirpik uygulamasında kullanılan kirpikler tek tip midir, çeşitleri var mıdır? İpek kirpiğin kıvrımları, boyları ve kalınlıkları farklıdır. Birçok çeşidi bulunur. Kıvrımlarına göre J, B, C, D, L tipleri, uzunluklarına göre 8 milim ile 15 milim arası, kalınlıklarına göre 0,07 ile 0,20 mikron arası çeşitleri mevcuttur. Kişinin isteği göz önüne alınarak uygulayacağımız kirpikleri kendimiz seçeriz. Uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Kişinin kirpiğine en uygun olan kirpik çeşidine uzman karar vermelidir. Kişi doğal isterse doğal kirpik seçilir ve takma stili de doğal olarak ayarlanır. Kişi çok yoğun isterse kirpik seçimi ona göre ayarlanıp sık bir takım yapılır. Ayşenur Hanım, ipek kirpik yapıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir? İpek kirpik yapıldıktan sonra 4-5 saat su ve kozmetik ürün değdirilmemelidir. Günlük kullanımlarında makyaj yaptıktan sonra makyajlarını yağsız temizleyiciler ya da yağsız mendillerle çıkarmalarını istiyoruz. Kişi yatış pozisyonlarında dikkat etmeli. Sırt üstü yatmasını öneriyoruz. Yüzüstü yatımlarda kirpikler yamularak iç içe geçebiliyor. Bir de sabah kalktığında kirpikler kirpik tarayıcısı ile taranmalıdır. Merhaba, bu haftaki konumuz ipek kirpik. İpek kirpik uygulamasını size detaylı olarak anlatacağız. Alt kirpiklere kirpik bandı takarak başlıyoruz.
Gözaltı bandını yapıştırmamın sebebi, uygulayacağım yapıştırıcı çok güçlü olduğu için alt kirpiklere bulaşmasın diye. Eğer bulaşırsa göz tamamen kapanır. O yüzden alt kirpikleri koruma altına alıyorum. İpek kirpik takarken 2 adet cımbız kullanacağım. Birisi düz, birisi de hafif meyilli bir cımbız. Bir tanesi takmak için gerekli, bir tanesi de kirpik ayırmak için gerekli. Kirpikleri kirpiğe yapıştırmak için kirpik yapıştırıcısı kullanacağım. Kirpik yapıştırıcısı kullanırken çok dikkat etmem gerekiyor. Çok güçlü bir yapıştırıcı. Göze teması kesinlikle olmaması gerekiyor. Kirpiğe tarama işlemi yapıyorum. Kirpiklerin boyutuna bakıyorum. Kişinin isteği doğal bir görüntü, çok sık bir takım istemiyor. Ancak rimelli gibi de görünmesini istiyor. Ona göre bir kirpik seçimi yapacağım. Doğal istediği için mevcut kirpiğine yakın boyutlar kullanacağım. Şu an ilk takacağım kirpik boyunu seçtim. Düşük milimden başlayacağım. 10 milim olarak seçtim. Çünkü başlayacağım yerdeki kirpikler 10 milime uygun. Kirpiği ayırıyorum. Kristal taşıma koyduğum yapıştırıcıdan bir miktar alıyorum. Kirpiğin üzerine yerleştiriyorum. İlk başlarda taktım ilk başki kirpikleri. Şu an kirpik aslında bana yol gösteriyor. Yani artık milimini değiştirme zamanın geldiğini şuradan görüyorum. Kendi taktığım kirpik bu. Kişinin kirpiği de şu. Yani hemen hemen aynı boya geldiğinde artık milimini değiştirmem gerektiğini zaten kirpik bana söylüyor. Kirpiğin milimini değiştirdim. 10 milim baştakileri takmıştım. Şimdiki kullanacağım kirpik 12 milim. C tipi kirpik kullanıyorum ve boyalı, yani 0,15 milim kalınlıkta. Doğal kirpiklerimiz zaten göz pınarının olduğu yerden ince ince, yani küçük küçük başlar. İleriye doğru giderken daha uzun kirpiklere sahibiz hepimiz. Doğal bir görüntü istediği için müşterimiz aynı kirpiklerin çıkışlarını takip ediyorum, uzunluklarını takip ediyorum. Eğer müşteri doğal bir görüntü istemeseydi, ilk başlardan büyük milimlerle, daha büyük milimlerle başlar. Komple kirpiği yine daha sık ve daha büyük milimlerle de bitirebilirdim. Koyacağım kirpikleri biraz uzak aralıklarda seçiyorum. Çünkü yapıştırıcımın belli bir kuruma süresi var. Kurumadan yan yana kirpikleri oynattığım zaman bu sefer diğer kirpiklere bulaşabiliyor yapıştırıcım ve top top bir görüntü oluşturabiliyor. Bu da hiç istemediğimiz bir görüntü aslında ve kirpiklere zarar veriyor. Ara ara tarama işlemi yapıyorum. Yapıştıramadığım bir kirpik varsa düşsün. Çünkü oraya tekrar bir yapıştırma yapmam gerekecek. Kirpiğin doğallığını şu an ayarlıyorum. Nerelere takmam gerektiğini görüyorum. Takacağım kirpikleri seçerken özellikle güçlü olanları tercih ediyorum.
Takma işlemini yaparken kişinin kendi kirpiğinin çıkış noktasına değdirmeden birazcık geriden takıyorum. Ete değmeyecek şekilde olması gerekiyor. Kirpikte batma oluyorsa işlem bittikten sonra tamamen takım hatasıdır. Eğer ipek kirpik deriye çok yakın takıldıysa ve normalde bir kirpiğe bir tane ya da iki kirpiğe en fazla bir tane, yani 3D, 5D, 10D oluşuna göre onu ayarlıyoruz. Ama bazıları takımda mesela 3 tane 5 tane kirpiğin üzerine koydukları için bu da kirpikte çekme yapıyor. O da rahatsızlık verebiliyor. Tamamen takım hatalarından kaynaklanan sıkıntılar. Bir kirpiğe bir tane, bir kirpiğe bir tane şeklinde takıyoruz. Ancak mesela iki tane kişinin zayıf kirpiği var ve takacağımız ipek kirpiği taşıyamayacak şekilde. O zaman iki tane kirpiğe bir tane şeklinde takımda yapabiliyoruz. Yani iki tane kişinin kendi kirpiğine bir tane ipek kirpik. Kirpiği taşıyabilmesi için normal kirpiği. Ancak kirpik güçlüyse iki taneye gerek yok tabii ki. Bir tane güçlü kirpik her türlü ipek kirpiği taşıyabilir. Takma işlemini bitirdim. Son kontrollerimi yapıyorum. Sarıyorum. Eksik olan yerler var mı? Şu an onları gözlemliyorum ve ben tararken çıkan yerler var mı? Onları gözlemliyorum. Şu an takımımda bir sıkıntı yok. Araları da gayet iyi. İpek kirpik işlemimiz bitti.